Çünkü erkek gibiydim. Benim lakabım Erkek Fatma'ydı. Hmm. Yıkan, hatta ben imamdan dayak yedim yani böyle orada Hadi. muziplik yapıyorum diye. Tabii ki yani sonra ben kendi kızımı hiçbir şekilde camiye sokmadım. Düşün bak yani. Hani ben görüneyim, ben bilineyim, benim sesim duyulsun. Hep böyle bir Saide böyle bir çaba içindeydi. Hep görünsün Saide. Hep ben yani dikkat çeksin. Saide böyleydi. Vaktinden önce kırılan yumurta zaten bozuk çıkar. Sistem bu şekilde. Bu kadar güzel ki. Yani fark ediş, uyanmak buysa işte sayıda böyle gidiyor. Eğer bir şey karar verirsem hani tamam bu böyle diyor ve bitiriyor. Öbürküsü baskın geliyor. Araba olsun tabii ki. Hayatın Neşesi Demir'in sesi, bir uyanış hikayesi, bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bugün yine çok özel bir konuğum var. Resmen sevgi enerjisini, sevgi frekansını yayan muhteşem bir konuk. Onunla söyleşeceğiz ve şimdi Saade Topaç'ın fark edişini bedenden stüdyonuma ışıklıyorum. Ve işte Saide. Hoş geldin Saide. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Her şey yolunda. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Çok iyiyim. Bomba gibi, fişek gibiyim. Yine her zaman olduğu gibi. Bugün bir saate yakın söyleşeceğiz. Ve de senin bedenini aşağıda bıraktık. Şu anda dünya zamanı da durdu. Şu anda böyle bir fark ediş olarak hiçbir sorumluluğun yok. Hiçbir senden beklenen yok. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Hiçbir şeye yetişmek zorunda değilsin. Bir saat konuşacağız. Daha sonra da dünya zamanını tekrardan açacağız. Seni bedene uğurlayacağız. Hazırsan başlayalım. Süper. Hazırım. Şimdi sen sahide bedenine kaç senedir odaklısın? 57 senedir. 57 sene önce bir tekamül planı kurdun. Artık öte alemde diyeyim hami varlıklarla veya başka bir şekilde ruhlar aleminde ve de odaklandın. Peki nasıl bir çevre seçtin ve bu tekamül planı hangi ana hatları içeriyordu? Şöyle söyleyeyim. Seçtiğim çevre biraz zorluklarla doluydu. Zaten gelişim de zor olmuş. Annemin doğumu bayağı bir zor olmuş. Ee, ısrar etmiş bazı şeylerde. Doktorunu aramış mesela. Doktoru gelmemiş, öğle tatilindeymiş. Doktorunu beklemiş. Ve son anda boğulmak durumundayken doğmuşum. Ve mosmor doğmuşum. Ebelerin yardımıyla. Daha sonra işte hayata bağlanmışım. Kuvvetli bir mizacım olduğunu düşünüyorum. Bir E, şey araya bir şey girmek istiyorum. Şimdi bu doğumla alakalı bu mosmor olma, zor doğma, bir sürü aksilikler olması genelde hep annenin ruh halinden, babayla diyalogtan, işte çocuğu istememek veya hazır olmamak veya büyük bir sorumluluk, ne yapacağım, panik, bu duygu durumu, bu olayları tetikliyor derler. Sen de daha sonradan konuştuğunda annenle, babanla ya da neyse böyle bir durumlar olmuş mu? Yani her şey normalken mosmor çıkmamışsın herhalde. Bir duygu durumu, bir yaşanmışlık neler olmuş? olmaz mı? Olmaz mı? Yani annem çok dominant e, bir karakterde ve başına buyruk bir kadın. Yani acayip her şeyi kendisi yapar, eder. E, çok farklı, dominant bir kadın. Babam annemi çok seven biri. Fakat kendi halinde, eğitimci bir insan, kendi halinde her şeyi annem çekip çevirirdi.
Dolayısıyla tek başına gitmiş. Doğuma da tek başına gitmiş. Evet. Ben Ama İstanbul'un, seni istiyormuş ama değil mi? hayır, Ha, seni istemiyormuş. beni işte baştan zaten orada iki çocuk, bir abim bir ablam var. Yeter onlar için. Annem çocuk Ha. fazla seven bir insan da değilmiş. Ya bütün Kendisi söylüyor işleri bunu. karıştırmışsın Sare. Karıştırmışım, evet karıştırmışım. Dolayısıyla o kadar direnmişim ki annemin çabalarına rağmen doğmak için direnmişim ve doğmuşum. Bir sürü şeyler geçirmişim. Kendilerinin anlattığı bu. Bu senin E, karakterine de yansımış ama dirayetli ve iradeli olmak herhalde. yans- yansımış. Kendimi iradesiz olarak biliyordum, görüyordum yani ama öyle değil. Aslında çok iradeliyim. Daha yeni yeni farkına varıyorum bunların. Ve güçlü olduğumun da çok farkına varıyorum. Böyle bir çocuklukla ağır bir çocukluk yani ağır, sevgisiz. Sevgisiz, Evet, değersizlik de var mı? aşırı değersizlik var. O şartlarda tabii ki sonuçta 67 senesinde, 68 senesinde yani farklı bir yaşam vardı. Bir de Maddi ya imkansızlıklar var. maddi imkansızlıklar had safhada. Bir de benim doğduğum, seçtiğim yer İstanbul'un Sayfiye yeri. Hı, Ben Sarıyerliyim. Büyükdere Sarıyerliyim. çok güzel. Ve tam Boğaz'da. Oh, Boğaz kızıyım yani. E, süper. Yazın sürekli bizim dostlarımız işte Rumlar, Ermeniler ya adaya giderlerdi ya bizim oraya gelirlerdi. E, Böyle bir ortamda. Yani Ama bu İstanbul güzel bir ortam. Bu güzel bir ortam değil mi? güzel bir ortam fakat açık şey olarak yani aile bakımından tutucu bir aile. Hı. Tutucu bir aile. Modern görüşlü değil. Ha, yani herkes eğleniyor, Boğaz'da geziyor, tozuyor, adalara gidiyor Evet, iken evet. senin bunlara hakkın yoktu gibi mi? Yani evet biz öyleydik sonuçta. Daha doğrusu benim kendi seçimim, kendi Saide'nin gözüyle görülen belki öyleydi, belki değildi bilmiyorum. Sonuçta bir 10 yaş büyük abisi var, 7 yaş büyük bir ablası var. Bu gelmiş bu ailenin içine. Hı hı. Büyüklerle alakalı, hep büyükler var. Sen sus, sen bilmezsin, sen konuşma, sen fazla bilmezsin. Sürekli susturulmuş. Yoksa sayıda çok hayalperest, çok hayal kuran, acayip böyle elinde sürekli bir çocukken bir mikrofon, şişe, kaşık, kepçe, sürekli şarkı söyleyen, Yaratıcı ve sanatçı yönü var herhalde. evet, sürekli şarkı söyleyen, sürekli komiklikler yapan, sürekli böyle güldüren, böyle bir kişilikti. Daha sonra işte böyle susturula falan, böyle anneyle sürekli bir çatışma halinde. Evet. Böyle bir çocukluğu geçti. Peki şimdi sen şu anda bütün bunları çok gerilerde bıraktın, olgunlaştın, pek çok şey fark ettin. O çocukluğundaki bastırılmışlık, o değersizlik, o beğenilmeme, bir türlü seni işte kale almamanın etkisini ve de sana pozitif etkisini şu anda idrak edebiliyor musun? Yani iyi ki öyle olmuş noktasına gelebildin mi? Tabii ki şu anda idrak ediyorum. Ama keşke yok bizde. Keşke yok tabii. Keşke yok. Fakat bizim çok şükür bir grubumuz var. Grupta daha önce de Berfin'im çıktı ekrana. Evet. Mesela Berfin'i gördükçe coşuyorum. Yani o ve dilimdeki söz şu. Kaç gündür eşime de bunu söylüyorum. Bir annenin babanın miras olarak evladına vereceği en büyük şey öz değerini vermesi, öz değerini kazandırması ve o sevgiyi koşulsuzca sunması. Evet. Şimdi sahide tabii ki bir anne babanın normal şartlarda bunları vermesi bekleniyor. Fakat genelde acılarla yoğrulmak için ve dibe batmak için bunlar hakikat ve farkındalık varoluş nezdinde özellikle verdirilmiyor. Çünkü burası özdeğer alalım,
özdeğerimiz olsun, özgüvenimiz olsun, çok güzel yetişelim, çok güzel çalışalım, hep mutlu olalım, hep gülelim, hep oynayalım, yaşayalım, 90-100 yaşında ölelim yeri değil ki. Yani Evet. bizim amacımız, tekamül amacı, insanı beşerden insanı kamile gelirken bu dünya simülasyonunu bir cennet ortamıyla eşdeğer tutamayız. Ve cennet ortamını da burada arayamayız. Ve cennet ortamını bulamadığımız, yaşayamadığımız için Allah kahretsin ne biçim kaderim var. Keşke öyle olsaydı. Keşke yok dedin biraz önce ama genelde herkes demiyor. Benim de şu imkanlarım olsaydı ben de Ayşe gibi olurdum. Benim de bu kadar param olsaydı ben de Ahmet gibi olurdum dendiği için neden o imkanlar yok? Neden o paralar yok? Tekamül olduğu için. Yoksa ne olacak? Allah'ın gücü mü yoktu ona o imkanı verip ona o parayı verip ona da lay lay lom yaptırıp bunu da istediği gibi çok güzel yaşatacak. Bu bağlamda evet. Devam edelim. Şimdi sen zor bir çocukluk geçirdin. Peki nasıl ilerledi senin için tekamül planı? Yani anne, baba, kardeş bunlar zor seçtin. Peki arkadaşlar, akrabalar veya karşına çıkan yansımalar nasıllardı? Tabii o zaman öyle bir fark edişim yok yani sürekli diğer dostların da söylediği gibi yukarıda bir Allah var. Onunla hep muhabbetteyim. Bir de bizim zamanımızda bir Emrah vardı, küçük Ceylan vardı. O moddayım yani böyle sürekli. Arabesk. Acı, evet arabesk. Damardan alıyorum diyorsun. Aynen. Yani böyle sürekli işte onlara takılıyorum. Böyle bir ağlamaklık, e, hayattan zevk alamama falan böyle bir şeylerden. Ufacık yaşındayım ama örnek seçiyorum kendime. Bu çok önemli bir şey. Ve orada kimin sözü geçiyorsa onu örnek aldım. O da abimdi. Çünkü Hmm. abim höt dedi mi herkes titrerdi. Bu sefer Yani ne yaptı Seyde? abine böyle bir yani ben de böyle olacağım diye mi baktın yoksa böyle birilerinin yanına yakınına geçeyim diye mi baktın? Tahminen böyle olacağım diye baktım. Böyle oldu. Çünkü birebir huylarımız da benzemeye Hmm. başladı. Onun gibi böyle. Çünkü erkek gibiydim. Benim lakabım Erkek Fatma'ydı. Hmm. E, evet, çok şeydi yani dediğim gibi mesela tutucu bir aileydik. Gerçi baba tarafım hani o kadar Ramazan'dan Ramazan'a orucunu tutardı, işte ibadetini yapardı. Anne tarafım daha tutucuydu. Mesela camiye yollarlardı. Kur'an kursları o zaman çok böyle şeydi. Ben hep kaçardım. Hep kaçardım. Denize giderdim. Kaçardım. Annem gelir koklardı beni yine denize mi gittin diye. Kaçar giderdim. Ama Erkek gibiydim. Lakabım Erkek Fatma'ydı. denize girmende bir sakınca yok. Yok Yok yok. giderdim yani. Ha? Yok Denize girip yani orada denize rahatlardım. çok güzel. Yani tutucu bir aile sonuçta hani herkesin Hayır arasında hayır. denize de girme falan Ee, bilmezlerdi yani. Yok ben şu halime 10 sene önce geldim. Çok uçlardaydım yani öyle tesettürlü falan değildim ben. Değildi. Sonra bu aşkla oldu bu. Bu farklı bir şeydi. E, Yani kaçar giderdim. Gitmedim yani ittim. Kur'an kursunu falan ittim. Hmm. Zıttını O yapardım hep. dönemde o dönemde Kur'an, din senin için ne anlam ifade ediyordu? Hiçbir şey ifade etmiyordu. Yani bence safsata gibi bir şeydi hiç. Böyle Yani hani kaçardım. beni zorla buraya gönderiyorlar Evet. şu boşuna filan gibi mi? Evet, evet aynen öyle. Öyle yani bir de sevmezdim öyle şeyleri. Hiç öyle şeylerle uğraşmak istemezdim, sevmezdim, kaçardım. Ağlardım mesela pardüsülü, çarşaflı insanlar gördüğüm zaman ağlardım, kaçardım, korkardım. İstemezdim öyle şeyler. Peki hiç bu yani bu söylediğin tabii ki işin şekil boyutu. İşte örtülü, çarşaflı falan. Peki bir de öğretisi var olayın. Yani tabii ne kadarını yansıtıyorlar ya da anlatıyorlar bilmiyorum da hani işte peygamberin hayatı iyiliğe, doğruya, güzele yönlendirmesi
işte sevginin önemli olduğu, kul hakkı, şu bu filan, e, bunları anlatıyorlardı herhalde. Hayır, öyle bir Onları da mı şeyler de anlattılar? hiç onlar da yoktu. Direkt o Hiç zaman sürekli surelerden yakan, geçiyorlar. yakan, yıkan. Hatta ben imamdan dayak yedim yani böyle orada Hadi. muziplik yapıyorum diye. Tabii ki. Yani sonra ben kendi kızımı hiçbir şekilde camiye sokmadım. Düşün bak yani. O kadar çok şey olmuşum ki biz gülüyoruz diye bizi camiden kovalarlardı. Şimdiki bilinç yoktu ki o zaman. Evet, Ve hiçbir şekilde o tarafa meylim yoktu benim anladım. açıkçası. Şimdi zaten yıllar içerisinde ateistlerin sayısı arttı. Demek ki tohumlar o zamanlar ekilmişler. Evet. Çünkü hiçbir şey baskıyla olmaz, zorla olmaz. Zorla yaptırırlardı. Zorla hiçbir şey olmaz. Aslında şimdi ben tabii gene hakikat boyutundan baktığımız zaman zorla sana Müslümanlığı, zorla İslam'ı ve onun aslında yanlış ve olmayan tarafını gösterip bir soğuma yaptırılmış, bir nefret, belki hiç haz etmeyeceğin bir durum. Ama ondan sonra belki sorgulayıp bunun iç yüzünü anlaman daha kolay olmuştur. Çünkü her şeyi öyle böyle geçiştiren, idare eden şekilde anlatsalardı, sen de o Müslümanlığı, o İslam'ı o şekilde kabul edip hiçbir zaman sorgulamak ihtiyacı duymayabilirdin. Yani hakikat boyutundan aslında olan olaylar bambaşka bir nedenlerle oluyor. İşte idrak dediğimiz olay da bizim bunların gerçek nedenini, bir üst boyuttaki gerçek tekamül planını anlamamız. Şimdi o zaman çocukluğunda zorlandın, kaçıyordun, gidiyordun, çok özgür bir ruha sahiptin, yaratıcıydın, sanatçıydın. Sonra ne oldu ve kaç yaşlarında? Yani ilkokul böyle geçti. Ee, Sürekli hep ben sürekli bir ben vardı. Yani ben görüneyim, ben bilineyim. Benim sesim duyulsun. Hep böyle bir sayıda böyle bir çaba içindeydi. Hep görünsün sayıda. Hep ben yani dikkat çeksin. Sayıda böyleydi. Mahallede mesela o senelerde daha e, kaç kişinin, üç dört kişinin dört beş küpesi vardı ve Mazhar Fuat da zaten deli deli kulakları küpeliği çıkarmıştı ve ben aileme inat gittim 4 tane küpe deldirmiştim kulağıma. Oo. Böyle bir anarşist ruhum vardı zaten yani Tepki sürekli. olmadı mı? Ya Olmaz kızma. olur mu? Olmaz olur mu? Ama belki de bu bir şeydi yani bu tepki görsünler beni hani onlara isyandı. Çok tepki oldu. Ama Saide'nin özü çok çok naifti, çok yumuşaktı. Şu andaki gibi yani. Öz hiçbir zaman değişmez biliyorsun. Öz değişmez ama onu anlayan anlayabilir. O Evet, enerjiden, o gözlerden, gözler yalan söylemez derler hatta. evet. O da bir şarkıydı zaten. Gözler yalan söylemez. Yani böyle bir çocukluk geçti. E, Öyle geçmesi gerekiyormuş. Peki, E, hı, devam. Lütfen sen sor. Peki şöyle, yani bu aydınlanma veya ya burada başka bir şey olması lazım. Neyden sonra oldu ya da başına bir şey mi geldi? Bir durumlar mı oldu? Evet. İlk aydınlanmam 16 yaşındaydım. Babam öldükten sonra oldu. Babam 16 yaşında babamı kaybetti. İlk aydınlanmam diyeyim yani farkına Ne varmam fark bir ettin? ölüm. Ne his? Yani çok acı fark ettim bir kere. Çok babamı çok severdim çünkü benim için babam çok başkaydı. Babam başka bir yerdeydi. Herkes bir tarafa, babam başkaydı. Çok severdim onu. E, Babamı kaybettikten sonra çok derin bir üzüntü, derin bir yalnızlık hissettim. Ve yani ne yapacağım ben? Bu kadınla bu evde ne yapacağım şimdi? Yani çünkü anlaşamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Ablam evli, yurt dışında, kocası kaptan, abim kaptan Amerika'da. Ya kimse yok. Annemle baş başayız. Ne yapacağım? Ne yapacağım? E, Sonra işte bir işe girdim.
Ve çalışmaya başladım. Küçük Okul yaşlarda mı? Yok, okul bittikten sonra 16 işte 17 bir Amerika'ya gittim. Abim yanına aldırdı beni. Orada 7 ay kaldım. Ve amacım aslında abimin amacı da beni orada e, kalmaktı. Hem yabancı dilim hem orada kalacaktım. Orada evlenip devam edecektim hayatıma. Fakat yine anne faktörü beni zorla buraya getirdi. Ben yalnız kalamıyorum dedi falan filan. Neyse buraya geldik. İstemeye istemeye yine buraya geldik. Türkiye'ye geldim. Daha sonra istemeye istemeye bir yere soktu beni. Bir iş muhasebeden hiç anlamam, etmem. Baktı ki uçuk kaçık gidiyorum. Zapt edemiyor beni. Bir işe soktu. Orada da eşimle tanıştım. Daha sonra o da bir kaçıştı benim için zaten. Eşimi bulup gitmek, o evden kaçıştı da. Annenden kaçış. Evet, annemden kaçıştı ve çok kısmetliyim, çok şanslıyım bu konuda. Zaten sistem o kadar güzel ayarlıyor ki. Yani o kadar güzel ayarlıyor. Eşimle tanıştık ve evlendik. Şimdi genelde kaçış geçirilmezse, sınav verilmezse kaçış sonucunda çok daha zorlu bir sınavla karşılaşır insan. Ama sen annenden kaçayım dediğin sırada herhalde sınavı vermişsin ki eşinden full destek, tam destek aldın diyebilir miyiz? Evet. Çünkü beni benden çok seviyordu eşim. Evet, sevgi ne kadar önemli değil mi? Çok önemli, çok. Sevgi, anlayış, uyum. Evet. Peki, Ee, hı, yani yok yok. şöyle, şimdi eşinle evlendikten sonra, tanışıp evlendikten sonra annene bakış açısı nasıl oldu? Yine sürtüşmeler devam ediyor. Anneme bakış açım, kızıma sahip, kızıma doğurduktan sonra oldu esas anneme bakışım. Anne olduktan sonra annemi anlamaya başladım. Anlamaya başladı. Yani o Evet. zaman şunu diyebilir miyiz? Annenin sana bütün zorlamaları, bütün söyledikleri en baştan beri senin hep iyiliğin içinmiş. Tabii ki. Evet ama sen bunu Tabii tabii ki. o zaman algılayamadın ve hep sürtüştün onunla. Hep sürtüştüm, hep sürtüştüm. Aslında bütün yaptığı şey benim daha bir e, geleceğe, daha iyi yere sahip olmam içinmiş. Düşünsene, üniversiteyi kazandım. Sırf annemin istediği yer diye gitmedim. Ondan Ya, önce Amerika'dan da annen istedi diye gelmiştin. tabii o istedi diye geldim. Ondan önce üniversiteyi kazandım ve annem orayı istedi diye zorla yazdırdı ve orası çıktı. Eskiden hani böyle şeyler yoktu. Bir kere giriyorduk. Evet. Yani ama kızım doğurduktan sonra zaten esas fark edişlerim kızımdan sonra oldu. Nasıl oldu? Neleri fark ettin? Ne yaşayınca ne fark ettin? Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. e, Yani ben doğurmam diyordum. Ben doğurmam, ben doğurmam böyle söylüyordum işte. Asla doğurmam ki asla denilenlerin hepsini yapıyoruz şu anda. Evet, Evet, özel. onu geçen Nihal de söyledi. Ve e, 7 sene sonra kızım dünyaya geldi. Karnımdaki hareketiyle ben bambaşka bir şey oldum. Mesela kızım karnımda ilk hareket ettiğinde inanılmaz derecede ağlamaya başladı. Çok değişik bir duyguydu o. Bir sorumluluk muydu? Bu bir anne olmanın verdiği bir hormonal bir O şey, baş, duygusal mıydı? yani çok duygusal bir şeydi. Ve içimde bir şeyin, bir canlının bana emanet edilmesi ve benim Sorumluluk yani. onu, evet, benim onu taşımam ve benim onu dünyaya getirmem. O acayip bir şeydi. O sevgiyi, o aşkı anlatamam ve hep ağladım yani onu hissettiğim zaman. Hı. Daha sonra e, böyle Allah'a olan e, sevgim, Allah'a olan inancım daha bir değişmeye başladı. Daha böyle bir yumuşamaya başladı. O sertlikler, o buzlar gitmeye başladı. Yani bu Böyle şöyle yani bir bebek var karnında, bir canlı var. Bunu dünyaya getirme görevi sana verilmiş. Sen bir portalsın diyelim ki ve
Bu sebepten bu duygu durumu içerisinde Allah'a daha şükran dolu mu hissettin? Yani oradaki hislerini ve Allah'a yönelmeni biraz daha açar mısın? Yani tabii ki bilmiyorsun, bilmediğin bir şeye doğru böyle bir içten gelen bir sevgi. Mesela ben oruç tutmasını hiç istemezdim, sevmezdim de. Ramazan'da da tutmazdım. Beni tutuyor biliyorlardı ama ben Tam asiymişsin sen de. çok diyorum ya, anarşist bir ruh. E, Anarşist. ve kızım karnımdayken Ramazan ayında hiç oruç tutmayan 30 gün oruç tuttu. Yani bu Yani 30 günün şeyi ne peki? Hissiyatı. Yani ya ben birisini doğuracağım. Yani aman Allah'ım sen beni geçmiş günahlarım için yok, affet 30 gün tutayım hayır, mı? Yoksa öyle bir içten şey gelen bir değil. şey. O içten gelen bir şey. O bağlantı çok başka bir şey. Yani bundan önce de mesela benim değişik şeylerim vardı. Yani mesela rüyalarım çok böyle rüyalarım çıkar. Söylemek istemezdim ama bir şey olduğu zaman rüyalarım çıkardı. Mesela ben 2-3 sureyi rüyamda bana ezberlettiler. Böyle şeyler yaşadım. Mesela kalkıp yazıyorduk, ne olduğunu yazıyorduk. Mesela Felak Nas suresini benim rüyamda bana ezberlettiler. Felak Nas da özel sureler. Evet, Aslında evet, yani sen bunlarla hiç alakan yoktu. evet. Rüyanda kim ezberletti? Bilmiyorum. Böyle bir sesler. Peki biliş olarak, telepatik olarak geldi. Evet. Kalktın yataktan sabah yazmaya mı başladın? Hayır, eşime söylüyorum mesela. Bak diyorum, ben böyle bir şey gördüm. 3 satır. 3 satır bir şey geliyor, yazıyoruz. Sonra soruyoruz onu. Ve oradan tabii gagıl magıl yok o zaman. Bizim tanıdık Ne oldu şimdi? şeylere, Arapça mı Türkçe mi? hayır, Arapça olarak, meal olarak değil, Arap Arapça alfabesinden. ezberletiliyor. A- Tabii, Arap Arapça alfabesinden ezberletiliyor. sana biliş olarak geliyor. Sen Evet, sabah kalkıyorsun şu harfi şuna benzeyen bir evet. şekiller Harf değil, oluşturuyorsun. kulağıma geliyor, harf değil. Kullanıyorsun. Ha? Sure geliyor, sureyi anlat. Yani mesela birinci ayeti kulağıma geliyor. Öyle öyle Felak, Nas ve Tövbe suresinin 129. ayeti. Sana de, sana Bunlar de, geldi. sana denmiş ki Saide sen yeteri kadar günaha girdin. Şu Tövbe suresini bir iyice şey yap da hadi Ee, arın devam edeceğiz daha. Yolumuz uzun e, dermiş herhalde. Yani işte kızımla birlikte sevgiyi dedim, karnımdayken o Allah'la bağ çok farklıydı. Hep onunla konuşuyordum ben. Sürekli konuşuyordum. Yani yolda giderken ve hamileliğimde de Büyükçekmece'de oturuyorduk. Oraları bilirsin. O Evet. sahil 91 senesinde kışın hiç kimse yok. Evet. Doğru. Hiç kimse yok. O sahil Albatros'tan şeyine kadar, orada evine kadar o sahilde hep Allah'la konuşurdum. Konuşa konuşa gidip gelirdim. Süper. Yani o zamanlar tabii orası yazlık yeri. Şimdiki gibi yaz Evet, falan yok. değil. Kışın İstanbul'da oturanlar yazlıkları vardı orada. Bizim de öyleydi. Ama o sahilde Allah'la konuşuyordun. Ne konuşuyordun? Teşekkür ediyordum ona. O ne cevap? E, Yani böyle cevabı huzurdu. Huzurdu. Ama huzurlarım gitgelleri vardı. Şu anki gibi değildi. Böyle huzur bir gelirdi, sonra bir an düşünce duyguya dönüşürdü. Vücudumu etkilerdi. Daha şu anki Zihne girerdin. bilinç. Tabii zihne girerdim. Ayşe bana bunu yaptı. Annem bak bunu yaptı. Annem hayatımı kararttı. Annem şunu yaptı. Hop huzur gitti. Hop gitti. Bu sefer kızım tekme atardı bana. Karnımdan tekme atardı kızım. Düşünebiliyor musun Demir'im? Evet. Kızım beni uyarırdı orada. Kız, Karnımdayken tekme atardı. kızından oynayan kim? Ya O işte tabii ki. Yani çok şükür işaret her yerden geliyor. Şimdi o zaman şöyle geliyor. diyebiliriz. Sen tabii ki farkındalıkları şunlar bunlar dualitede yaptın ama hamile kaldıktan sonra bir duygu durumuna girdin ve Allah'a yöneldin. Evet, Hem rüyalarınla hem de onunla konuşmanla içsel olarak ve evet, onun sana işaretleri
senin canından bir parça olan kızın vasıtasıyla gelmesi Geldi. devreyi tamamladı. Doğru mu? Doğrudur. Ve o zaman namaz ritüeline başladım ve Kur'an meal okumaya başladım. Ben zaten çok kızardım böyle. Gara guru bunlar ne söylüyor ya? Ne söylüyor bunlar? Benim bunu bilmem lazım. Bunun beni tatmin etmesi lazım. Hep annem derdi ki sus konuşma günaha giriyorsun. Hayır diyordum ben bunu bileceğim. Ve Peki yaş sonra kaçtı? Yaş kaç? 27. 27. 27 yaşında Şimdi şunu sor. meale başladım. Meale başladığın zaman şimdi Kur'an'ı okuyorsun. Kur'an'ı kim hangi farkındalıkla okursa kafasına göre onu anlar. Çünkü asıl olan idrak zaten. Algı. Bravo. Bravo. Sen 27 yaşındaki idrakinle okuduğun zaman bunu hangi boyutta anladın ve bu iç huzuruna yani içine sen sindi derler ya içine siniyor muydu yoksa ben okumaya devam edeyim doğru yol budur bir gün anlarım gerçek anlamını mı diyordun? İçime sinmiyordu. Çünkü orada bir iyiler vardı, bir Ya sahiden kötüler vardı. o kadar dobrasın ki. Yani sabahtan beri 10 tane soru soruyorum. Yani şunu ya aslında öyle değildi filan falan bekliyorum. Sen direkt yok hiç Kur'an'dan da anlamadım. Ne diyorlar lan bunlar? İçime de sinmiyordu. O İçime kadar sinmiyordu çünkü orada bir meallerde böyle ama şimdi artık işin iç yüzünü gördükten sonra daha anlıyorum. Korkuyordum çünkü orada bir cezalandırıcı Allah var. 27 E, yaşından 57'ye kadar da bir fark olsun herhalde değil mi? Çok şükür, çok şükür. Ama mesela ilk ayet, beni etkileyen ayet Lokman suresidir. Ve Lokman suresinde Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğütleri vardır. Beni ilk etkileyen ayet şudur. İlk Anlatsana daha biraz. başladım. Evet, bizim ailemiz dediğim gibi dominant bir aile. Annemin çok sesi çıkar, babam sessiz ve anneannem var. Annem anneanneme bakıyor. Değişik kadıncağız da tabii bir sürü sıkıntılarda ve evde hep yüksek sesle konuşulur. Bağırışılır evde. Ve Demir'im ayet şu. Yavrucuğum diyor. Lütfen diyor yüksek sesle konuşma. Bil ki diyor en kötü söz eşektedir diyor. En kötü ses eşektedir diyor. Lokman evladına öğütler veriyor. Sevgiyle konuş. Güzel konuş, şefkatli konuş. Bağırarak, çağırarak konuşma. Ve bu ayeti duyduktan sonra hani böyle bir cama vurursun şangır 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 iner. Ben öyle oldum işte. İlk ayet oydu. Beni ilk etkileyen ayetti. Sen de bağırarak mı konuşuyordun? Evet tabii ki aileden aldığımız şeyler sonuçta. Ben de bağırıyordum. Da bağırmayarak mı konuşmaya başladın? Evet sonra Şaşırdılar başladım. mı? Tabii bir anda olmuyor bu. Bir anda mışmış gibi oluyor. Ama şimdi bizim amacımız ne? Hal üzere olmak. Şimdi artık daha da bir e, lokum kıvamına geliyoruz çok şükür. Pamuk şeker sahide diyorlar Çok öyle. şükür ya. Seviyorum bu sayıdayı. Çok Evet, çok seviyorum. ben de çok seviyorum. Her zaman Canımsın. gerçekten pamuk şeker gibi böyle yani sevgi Sağ ol canım. anlamında hep çok şeyiz. Anlaşıyoruz seninle. Peki şimdi daha sonra kızın doğdu. Bu mucizeler devam etti mi ve Allah'la irtibatın e, nasıl gelişti? Ekstra olaylar oldu mu? Sonuçta 20 sene, 30 sene daha devam edeceksin. Tabii. Şimdi bir de şöyle bir olay var. Daha kızıma gelmeden önce, eşimle tanışmadan önce Saide çok şıp sevdi biriydi. Saide herkese aşık olurdu. Aa süper. Acayip bir sevgi, bir potansiyeli var ya. Evet. Sütçüye aşık olur, bakkala aşık olur, abisinin arkadaşlarına Bir aşık de, olur, bütün bir de öğretmenlere orada aşık olur. şöyle bir tehlike var. Sen değersizlikle büyümüşsün. Yani Hiç kale evet, alınmamışsın. Şimdi birine aşık oluyorsun. Adam sana biraz ilgi gösterince evet. Allah. Değil mi? Hep platonik takılıyordu ama. Hep platonik takılıyordu. Hani bir arkadaşımın aşkı hesabı hep platonik takılıyordu böyle. O sevgiyi bu sefer
Dolayısıyla kızı dünyaya geldikten sonra kızına aşırı derecede vermeye başladı. Bu Evet. sefer ne oldu? Yine dengesizlik. Hayat ne? Denge üstüne. Bir çiçeğe çok su verirsen çürür. Az su verirsen kurur. Çok sevgiden ne oldu? Yani çok sevgiden kızım gerçi bir şey olmadı ama e, denge açısından mesela yani bana göre şimdi tabii daha Söyle söyle. daha net konuşuyoruz bunları. Hani bana göre daha çok babaya düşkün gibi görüyordu Saide bunu. Burada biraz kıskançlık mı seziyorum acaba? Var var kıskançlık vardı. Biraz değil bayağı kıskançlık Ya vardı. zaten kız evlatlar babaya düşkün olması normal değil mi? Evet. Bir de Dua et işim babası düzgün birisi. Rol model. ay evet Şimdi ya babası gibi birini ileride seçmesi istediğin bir şey olmaz mıydı? tabii ki eşi de Evet. aynı babası gibi. Süper. Çok güzel. Evet yani o da öyle çok şükür. Yani E, denklem iyi işlemiş. evet çok şükür ya diyorum ya her şekilde Saide korunuyor, Evet. seviliyor ve biricik. Biricik yani. Peki bu son 20 senedir falan neler oldu? Çünkü katman katman algılar, Evet. elbet kötü şeyler, kötü gibi gözüken zorlayıcı sınavlar gelmiştir. Şimdi şöyle Saide hiçbir şekilde Büyükçekmece ona çok dolu bir hayatı vardı Saide'nin eve çocuğu olana kadar. Yani biz eşimle çok hızlı bir yaşam sürüyorduk. Yani nasıl diyeyim sana e, tatiller işte yeni açılan mekanlar. Oh. Ziya'ya çok giderdik mesela. Sen orayı da bilirsin Ziya'yı. High Yani society takılıyordum diyorsun. çok çok Sosyetenin güzel ünlü evet. simaları Saide ve Güzel, eşi. evet bayağı bir iyi gidiyorduk. Tabii kız olunca otomatikman e, Büyükçekmece'ye taşındık. Orada bir yalnızlık sendromu başladı. Hmm. Çünkü 18 kat daireli bir apartman. Sadece iki kişi var kışın. Yazın hepsi doluyor, kışın kimse yok. Böyle bir istenmeyerek bir inzivaya çekildi orada. Dolayısıyla orada birazcık bocaladı, bunalıma girdi ve vücudunda bir takım hastalıklar başladı. O hastalıklar öfke çoğaldı. Çünkü başka şeyler de istiyor. İnsanoğlu hepsini istiyor ya. E, Yapamamanın verdiği stres. evet, stres. Dolayısıyla o süreçte işte biraz maddi imkanlar. Şimdi manevi çoğalıyor fakat maddi daha çok düşüyor. Evet. Maddi imkanlar falan filan derken e, Saide hastalandı. Belirli bir süre sonra e, öfkeden de karaciğeri rahatsızlandı. Hmm. E, Daha sonra yanlış bir teşhis konuldu ama 3 ay kanser olarak gezdi. Yani Çok kanser olduğunu söylendi. Meğersem kanser söylendi. değilmiş. Ama Değilmişim. o Daha sonra psikoloji seni evet mahvetti. Neye sebep oldu o psikolojisi? Neyi anladın? o psikoloji benim hayatın boş olduğunu. Hmm. Bir anda varsın, bir anda balon gibi yoksun. İlk şey böyle oldu yani. Her şeyin boş olduğu. Her şeyin boş. Yani elinden bir şeyler kayıp gidiyor. Fakat sen e, tutamıyorsun. Elinde ama gidiyor. Bir de o kadar değişik bir olay ki ömrün kısıtlı diyorlar sana. Aslında her an öyle bilirsin. Ama orada sana bir şey biçmişler. 3 ay. Evet. 3 ay bir. Fakat ben inanmadım buna. Ben böyle bir şey yok dedim. İnanmadım. Doktoruma da söyledim. İnanmadım. Daha sonra gerçekten de öyle oldu. Yanlış teşhis konmuş. Ee, Bitirdim. Beyinde bitirdim zaten. Öyle bir şey yok dedim. Sevindin Yeni mi? baştan doğdum. Tabii ki sevindim. Ee, Eski hayatıyla yeni hayatın arasında böyle bir çizgi çekildi herhalde. Oldu. Algıda, değil mi? Algıda çizgi çekildi. Bravo. Fark edişler çoğaldı. Allah'la irtibatı çoğaldı. Çünkü Allah'ın esmalarını öğrendi Saide. Nedir? Biraz Bütün anlatsana Allah'ın esmalarını. yani
mesela ne diyeyim sana, e, settar geldi bak şimdi aklıma. Settar örten demek. Her şeyi örten demek. Yani gece gibi ol, ört diyor ya. Örten demek yani, örtüyor. E, Semih gören demek. O görüyor. Sen onun bir parçasısın. Ama o sonsuz bir şekilde görüyor. Hmm. Yani buradan şu mu anlaşılıyor? Bu esmalarda işte Settar esmasında aslında görünenin arkasında başka bir gerçeklik var. Bunu sana mesaj olarak veriyor. E, Evet, Ve de eğer gördüğünle hareket edersen bunalıma girebilirsin, düş kırıklığı yaşayabilirsin, farklı şeyler düşünebilirsin, duygulara girebilirsin ve huzursuzluk gider içindeki. Ama onu bu örtülüyor, gerçek örtülüyor bununla. Arkasındakini algılayabilirsen onunla beraber iç huzurunda evet. geliyor. Mesela Fettah ismi var. Fettah her şeyi açan demek, kilit demek. Aslında sen her şeyi açarsın. Sen kilitsin. Yani sen kilitsin aslında. Onun bir parçası olduğun için sen zaten açarsın onu. Bu esmaların anlamı senin hayatında nasıl etkili oldu? O da şöyle, e, onu şimdi bilmediğim bir Allah var sonuçta. Bana onu tanıttı. Ona aşkım daha da büyüdü. Hmm. Aşkı tanıttı bana yani. Daha Onunla da büyüdü. irtibatın yani daha yakın hissettin herhalde. Çok, çok fazla, çok Ondan bir fazla. parça oldu. Seni her zaman koruduğunu, kolladığını hissediyordun ama Tabii ki. bu sefer senin farkındalığın artmasıyla olayın içine girdin. Bilerek yapmak başka, bilmeden yapmak. Hani bodoslama gitmek çok başka. Bundan önce hep bodoslama gittim ben. Bilmeden bir şekilde gidiyordum. Ama bilerek, hissederek yapmak çok daha başka. Ve Evet, ona göre de insanlar, ona göre de benim e, yaydığım o frekansla ona göre de insanları çektim evet, karşıma. Sizin gibi değerli insanları, görevlileri çektim karşıma ve yoluma bu şekilde devam ediyorum çok şükür. evet. Çok teşekkürler. Bu arada tabii ki yansımalar değişiyor. Senin algı seviyene göre hep değişiyor. Senin rüyaların hala çok özel bir şekilde devam ediyor mu? Peki rüyalarında gene mesaj alıyor musun? Geliyor, rüyalar geliyor. Bir de mesela şöyle bir şey oldu. Geçen e, çok korktum ben, acayip korktum. Bir açtım kapıyı gidiyordum mesela. Bir ara böyle bir şey oldu. Hayrola? Eşim ne oluyor dedi, bağırdı falan. Hayrola ne oluyor dedi. Ya uyur gezer E, olarak mı, normal bir şekilde mi? Yani o anı nasıl tarif edeyim? Hayatımda hiçbir şekilde böyle bir şey yaşamadım ben. 57 senedir. Ne bir uyur gezerlik ne hiçbir şey yok. Bir anda kalktı Saide ve kapıyı açtı gidiyor. Yani böyle bir şey yaşadım. Gördüğün rüyayı ya da vizyonu hatırlıyor musun? Ee, bir e, siyah bir şey olarak geldi böyle. Çok değişik bir şey böyle. Bir kolları falan çok farklıydı. Korktum ama ben o anda. O korkuyu bak şu anda hissediyorum. Korktum. Ee, Ve sonra bir daha istemedim yani görmek istemedim onları. Sen Belki ondan de kendimi sen ondan kaçmak için mi kapıdan dışarı çıktın? hayır Yoksa o sana çık mı dedi? orayı tam hatırlamıyorum. Fakat önce onu gördüm. O siyahlı o neyse artık o böyle değişik bir şeydi. Çok farklıydı. Siyah görüntülü ve tek gözlüydü. Onu biliyorum. Hmm. Evet ve sonra açtım kapıyı. Kapıyı zaten kilidi açarken eşim dedi ki bağırdı Saide sen misin dedi. Bir anda orada kendime geldim. Sanki bir şey içimden çıktı gidiyordu. He. Bu ne zaman oldu bu? Yaklaşık 3-4 ay önce oldu. 3-4 ay. Ondan sonra ama Evet. böyle bir şey hiç. Ondan sonra öyle bir şey yaşamadım. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bu hastalıktan sonra
Bir sene önce, tam bir buçuk sene önce bir kalp krizi geçirdim. Ki öyle dediler. Ona da inanmıyorum. Kalp krizi değildi o. Böyle bir kalbimin e, hani böyle bir kalbim patlıyordu sanki ve ayaklarımdan bir şey çekildi. Yukarı doğru çıkıyor ve ben direndim, gitmiyorum dedim ama bir şey oluyor orada. Yani çok değişik bir şeydi. Sonra hastaneye götürdüler beni. Kalp krizi dendi. Bunu kime ispat edeyim? Yani bu kalp krizi değil. Kiminle bunu paylaşayım? Ben söylüyorum, bir tek eşim inanıyor bana. Başka kimse inanmıyor. Tam bu sırada işte bunlar kafamda dolanırken e, YouTube'da karşıma Senem çıktı. Senem de hikayesini anlatırken benim yaşadığı Kalbim olayın patladı. benzerini, evet, söyledi. İşte ben onu yaşamıştım. Onu kimseye anlatamıyordum. Heh, Daha sonra tabii ki o çiçeği gördükten sonra direkt onun üstüne kondum. Ve bir senedir çok şükür idrakim çok fazla açıldı. açıldı. Fark edişlerim çoğalıyor. Zaten uyanmak da böyle bir şey değil mi? Uyanmak fark ediş değil mi? Fark edişler çoğalıyor. Aynen. E, Farkındalığını yükselt. Yani o yükseliyor, o aşk çoğalıyor, o sevgi çoğalıyor. E, Değişik bir güzellikle gidiyorum. Çok güzel. Şimdi Senem Hoca her zaman der ki benimle karşılaştın, benden alacağını al, ondan sonra yoluna devam et der mesela. Sen bir senedir Senem Hoca'dan daha hala alacağın var demek ki burada kaldığına göre. Yani şöyle ki Zoom toplantıları, bir kere herkese söylüyorum. Zoom toplantılarına çok katıldım. E, Yüz yüze görüşmeler de zaten iki kere görüştük sizinle. O başka bir enerji. Alacaklarımı alıyorum ama bu zaten akıyor. Akıyor. Şimdi derya deniz akan bir şey. Ben niye engel koyayım buna? Sonuçta ben de alıyorum tabii Tabii ki. ki. Hani bir engel koyup başka bir yere geçme niyetinde değilim şu anda. Değil. Benimki Ee, espriydi tabii ki. Yani Yani sonuçta ne zaman ne olması ama gerekiyorsa akışta o çok olur. ince bir nüans var burada. Bağlılık var, bağımlılık var. Çok güzel söyledin. Çok güzel. Yani onu da görüyorum grupta. Bağımlılık başka bir şey, bağlılık başka bir şey. Çok ince bir çizgi. İşte o kılıcın keskin tarafı bu. Evet. 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 Yani çok farklı bir olay. Çok farklı bir olay ama hep duam böyle. Biz de tabii ki buraya görevli geldik ama bizden daha önde olan görevliler var sizler gibi. Estağfurullah. Allah sayılarınızı arttırsın ki insan o huzuru tatsın. Çok başka bir olay bu. Evet. Evet Saideciğim. Şimdi eski Saide bambaşka bir kişilikti. Bambaşka duygu durumuna sahip, bambaşka inanışları olan birisiydi. Yeni Saide tamamen başka bir karakter. Sen eski Saide ile yeni Saide arasındaki farkları, büyük farkları nasıl açıklarsın? Şöyle söyleyeyim onu da. Bu da benim için bir dönüm noktalarından bir tanesiydi. Bir seansa katıldım. Arkadaşım Reiki seansı yapıyordu. Sonra işte bu bütün çocukluklarımı e, yaş ortalarıma göre benim hayalimi kurmamı ve onlarla hani irtibata geçmemi söyledi. Ben hepsini aldım ve hepsini sarılarak sevdim, öptüm. Ve bütün hepsini o sevgiyle kucakladım. Çünkü onlar bugünkü Saide'ye hizmet Çok güzel. ettiler. Evet. Yani onun için hani e, öyle olması gerekiyordu. Onların öyle olması gerekiyordu ki bugünkü meyve çıksın ortaya. Evet. Çok güzel söyledin. Ve eski Saide de hiçbir yanlış yoktu. Hiçbir ekstralık yoktu. Hiçbir kötülük yoktu. O Yoktu. şu andaki Saide'nin aslında tohumlarını attı. Hatta şu andaki Saide olabilmesi için bütün acıları senin yerine o çekti zaten. Evet, gerçekten öyle.
Bütün acıları o çekti. Ee, Şimdi bu esnada Said tasavvufa da yöneldi. Şimdi Hmm. her şey vaktinde oluyor ya. Evet. Mesela çok havaya düşkün bir Said'eydi. Ee, Çok havayı severdi. Ee, Kitap fuarına giderdi TÜYAB'a. Sürekli kitap alırdı fakat hiç okumazdı. Düşünebiliyor musun? 15 sene önce aldığı Mesnevi kitabını daha yeni okuyor, Yeni. yeni hatmediyor. Çünkü vakti şimdiymiş. Çünkü Evet. daha yeni anlıyor. Oradaki yazılanları yeni anlıyor. Evet. Vaktinden önce kırılan yumurta zaten bozuk çıkar. Çok güzel. Her şey zamanında Eski sayede senin için gerekli altyapıyı oluşturmuş. Bak kitabını bile almış oluşturmuş. sana. Tabii ki mesela size aşık olmamın sebebi neydi? Acayip insanlarsınız. E, Senin bir programın e, sürekli o şeyle, müzikle ve arada verdiğin o derslerle benim hayatımı muazzam derecede dönüştürdünüz. Aa, süpersin. Çok güzel. E, Nasıl Spotify dönüştürdün? şimdi şöyle e, direkt Senem'le tanıştıktan sonra e, yazdım ve beni gruba dahil etti. Grubun içine girdim. Allah'ım ya Rabbim, mezdekeler, konuşmalar. Zaten oynamayı çok seviyorum. Biz bu şekilde Sürekli Allah'a kavuşturuyoruz. evet, çok da güzel oluyor. Daha sonra senin Spotify'daki yayınların, hayatın Neşesi, Demir'in sesi. neşesi, Demir'in sesi ve o müzikle birlikte, yani inanır mısın, coştura coştura, coştura coştura her işimi yaptırıyordu bana. Evet, Hem oynuyorum, evet, o programlar da tabii hep akıştan geliyordu. çok muazzamdı. Hatta zaten sana linkini yolladım. Spotify'da en fazla dinlediğim birinci sırada sen Evet, gelmiştin. Beni sen VIP kutlamışlardı. dinleyicim benim. Evet. Daha sonra sen bu programı yapacağın dediğinde ben çok üzüldüm. Niye? Çünkü niye? Çünkü o program çok güzeldi. Aa, Hemen peşin fikirlilik yaptım ve çok üzüldüm. Şimdi görüyorum ki aslında hizmetin bir boy daha arttı. Çünkü her çıkarttığım yüz benden bir parça. Sanki beni anlatıyor. Ve o evet. kadar güzel şeylere değiniyor ki. Mesela Nihal bir şey söyledi. Kendimi, çocukluğumu buldum. E, Oğuzhan bir şey söyledi, kendi çocukluğumu buldum. Fatma öyle, Zahide öyle. Yani sayamıyorum, diğer isimleri unutuyorum. Berfin öyle, işte diğerleri, Aytaç öyle. Yani kendimi buluyorum hep. Ve o kadar güzel mesajlar veriyorsun ki sorularla birlikte. Ne Sen güzel. zaten kendin yönetiyorsun ve kendin aralara serpiştiriyorsun. Tamam, çok Lezzet teşekkürler. muazzam. Şimdi ya bu konu fazla uzamasın. Biz gene senin tekamülüne dönelim. Sahide, çok teşekkürler gerçekten. Sahide bedeni tekamül planını anladı mı? Sayıda bedeni tekamül planını anladı mı derken, yani Yani ne için ne için? gelmiş buraya? Bundan 5 sene sonra ne olacak? 10 sene sonra ne olacak? Daha bu yolda ne kadar ilerleyecek? Amaç ne? Bunu anladı mı? Buradaki amaç hal üzere olmak ve Allah'ın hem kulu hem kolu olmak burada. Çok. Allah'ın kulu. Allah nasıl bir şey verecek? Benim Saide'nin eliyle verecek. Nasıl duyuracak? Saide'nin diliyle duyuracak. Nasıl yapacak bunları? Seni model olarak seçiyor. Sen seçilmişsin. Seçildiğin için buraya gelmişsin. Öyle e, üç köfteye yok yani. Nasıl desem? Allah'ın yeryüzündeki halifesi Evet, dediğimiz şekilde evet. diyorsun. Çok güzel. Bu şekilde olacağım için tekamülümün sebebi de bu zaten. Ve onun e, yolunda, onun doğrultusunda huzurla ve e, hazır bir şekilde huzurla gitmek. Peki Saide, şimdi Saide bedeni normal hayatında devam ederken elbette her gün bir zorluk, bir sıkıntı
bir sınav geliyor. E, Azı, çoğu ve bunlar yansımalarla geliyor. Bir markete gittiğinde kasiyerle de karşılaşabilirsin ya da ailende, eşinle de bir tartışma olabilir, kızınla bir şey olabilir filan. Saide artık yansımalara nasıl bakıyor ve bir sıkıntı olduğunda ilk aklına gelen, ilk kalbine doğan, ilk davranışı, ilk düşüncesi nasıl? Sayıda yansımalarla şu anda yansımanın göbeğinde zaten annesine bakıyor. Evet, o ne anlatıyor ona? Annesi Alzheimer oldu ve annesine bakıyor. Annesi ne anlatıyor? Annesi onunla o eskiyi yüzleştiriyor. Yani mesela ben bir şey görüyorum. Kızımla bir şey yapıyorum mesela. Hı hı. Anneme bir şey söylemişim ve o pozisyonu ben yaşıyorum. Oo, en güzel. Ve Bunu da idrak sürekli ediyorsun, anlıyorsun artık. çok şükür, çok şükür, çok şükür idrak ediyorum. Aradaki fark sevgi ve sevgi dili. Anneni Yani bu annem de kadar aslında bana devam et, sen bunları devam et. güzel bir şekilde, annem de bana bunları güzel bir şekilde söylüyordu, ediyordu. E, Yalnız kendi çapında sevgiyi tam olarak anlatmıyordu. Anlatamıyordu. Çünkü o da öyle görmüş. Ne yapsın? Çok güzel. O öyle gördüğü için Sen annene kaç senedir bakıyorsun? 2 sene bitti. 2 sene. 2 sene önce ilk bakmaya başladığın zamanki algın ile şu andaki arasındaki farklar nedir? Çok çok farklı. 2 sene önce o da artık yani bazı şeyler insanın gözüne sokulur. Gözüne sokulur yani ille bunu yapacaksın diye. Çünkü bakıcı tuttuk, bakıcı kaçtı. İşte bir sürü şeyler oldu ve sürekli annemi bana getiriyor sistem. Varoluş bana getiriyor. Yani ablam, abim olduğu halde bana getiriyor. Öğreneceğin bir Yani şey var o zaman orada. var tabii ki. Kalbimin patlaması da dengeye gelmem içindi zaten benim. Ya, sistem ne kadar güzel değil mi? Her Kurban şey olurum ya. yerli yerinde. Acayip bir şey. Hiçbir şey boş değil ve şu anda bulunduğum ortam İstanbul'u terk ettim. Yalova Çınarcık'tayım ve e, inzivadayım. Sessizlik içindeyim. Yani 30 sene önce Büyükçekmece'ye istemeyerek gitmiştim. 30 sene sonra Çınarcık'a isteyerek geldim. Yani beni nötrlemek için, hayat beni nötrlemek için eksilerimi artıya çeviriyor ve nötrlüyor. Sistem bu şekilde. Bu kadar güzel ki. Yani fark ediş, uyanmak buysa işte sayıda böyle gidiyor. Ve bütün bunlar olurken iç huzur artıyor. Çok şükür, çok şükür. O Sevgiyi muazzam. hissediyorsun. Evet, Herkesi kucaklayasın geliyor. evet. Her Öyle. güne her güne enerjik, coşkulu bir şekilde Evet. başlıyor. Tabii eskiden HNDS programlarıyla o enerjiyi biraz ben veriyordum ama şimdi artık bu bir uyanış hikayesi programında idare edeceksin. Yok, çok güzel. O da geliyor. Yani biz sadece bizim şeyimiz haftada bir gün değil de haftada 2 gün olsun. Tabii o Ya da işte bu senin ya haklısın. inan Senin de işin gücün var. bu yoğunlukta haftada bir bile Evet. iyidir ben sana, ben sana söyleyeyim. Yani gerçekten zaten insan istediği zaman diyorum ya, diyoruz zaten karşımıza çıkıyor. Aramakla bulunmaz lakin bulanlar arayanlardır. Evet. Yani Zaten gittikçe her hafta bir konuk bayağı bir artıyor. Hani kanalı programı yeni fark edenler için bayağı bir envanter geçmişe yönelik oluyor. evet, Zaman çok geçtikçe de güzel. evet. Instagram'da falan sayıları paylaşınca sanki ben o sayıları alıyorum. O kadar mutluyum ki zaten Skorları diyorsun. biriz ve o skorları görünce Çok güzel. çok daha coşuyorum. Peki Saide'nin dualitede en korktuğu şey nedir? Korku yok şu anda. Eskiden vardı da şu an için korku yok. Çünkü Çok güzel. sevgi zaten var. Aşk zaten var. Zaten onunla bir Peki en sevdiği şey nedir? en sevdiği şey dualitede mi? Dualitede. Saide bedeninin yani. Günlük hayatta. Günlük hayatta en sevdiği şey e, yardım etmek, Yardım et. yardımlaşmak.
toplamak, yani bir olmak, işte insanlarla birlikte muhabbet etmek. Böyle. Peki sana yardım edildiğinde ne hissediyorsun? O da oldu. O da oldu. Kabul İlk ediyor önce musun? Yoksa ilk önce çok ağlamam filan mı diyorsun? İlk önce çok çok zorlandı, arkadaşı zekat yolladı ona. Çok O, zorlandı ama orada benlik gitti. Veren el o değildi ki, veren el Allah'tı. o anda anladın mı onu? Anladım tabii ki. İlk anda anlamadım. İlk anda Heh. tokat geldi. İlk anda tokat geldi. Ben kabul Sonra edemem. Ne yok münasebet filan mı öyle. dedin? Ne dedin? Hayır, öyle bir şey demedim. İlk anda tokat geldi. Teşekkür ettim. Aldım. Ağlamaya başladım. Ve o anda bir huzur geldi içime zaten. Allah'ım, biliyorum bu ondan değil, senden dedim. Çok güzel. Çok güzel. O an. Onu da yaşadı saydı. Peki sen anarşist bir ruhun vardı eskiden. Kırmızı çizgilerin de vardı tabii ki. Köşelerin de vardı. Kesinlikle Çok şunu sert. yapmam. Kesinlikle bunu yapmam. Ne pahasına olursa olsun filan. Daha sonra bu tükürdüklerini yaladın mı? Neler? Çok 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 yaladım. Ne, Yalamaz ne mıyım? söyledin de ne oldu? Ee, Taşınıyorum. Ev taşıyacağım mesela. Ne kayınvalidem var, ne annem var. Kocamla birlikteyim. Çocuğumla birlikteyim. İstanbul'a geliyoruz Büyükçekmece'den. Dedim ki, benim dedim, çocuğuma böyle bir şey olsa, bir de elimi de kaldırdım. Ne olursa olsun, iki elim kanda olsa kızıma giderim, yardım ederim dedim. Ve gün geldi. Kızım taşındı. Annemin dediği gibi, annem bana dedi ki anneme bakıyorum dedi. Ben de kızıma dedim ki kızım, özür dilerim, anneme bakıyorum. Ama o Ya anda fark ediş ve dedim ki ben bunu 28 sene önce yaşadım kızım, özür diliyorum senden. Ben bunu söyledim ve bu tükürdüğümü yalatıyor sistem bana dedim. Sonra annemin de gittim yanağından öptüm. Hiç öyle bir şey yok. Onun için konuşmayacağız. haydi kızın da sensin, annen de sensin, Evet, anlayan da sensin, gelemeyen de sensin, giden de sensin, evet. öpen de sensin. Çok şükür ya. Çok şükür, çok şükür. Onu idrak ediyoruz ya, çok şükür. Bu programı yapan da sensin. Çok Bir de şükür. o var yani. O Çok yüzden şükür. bütün iltifatlar aslında kendine. Evet, Değil kendimden mi? kendime. Ne güzel program yapmışsın be sahide. Evet, evet. Gerçekten öyle. Peki, sahide Hayatın Neşesi Demir'in Sesi bir uyanış hikayesinin mottosu var. Sonsuz sevgi, ilahi aşk. Ne demek bu? Sonsuz sevgi, ilahi aşk eşittir huzur. Huzur değil mi? Huzur. Evet. Bir yazı okumuştum seneler önce. Yaklaşık 30 sene önce. Ve bunu alıp buzdolabımın üstüne koymuştum. Nedir? Ahmet Hulusi'nin Dua ve Zikir kitabında e, huzur, sevgi ve nefretin ötesindeki anlamdır diye. Huzur, sevgi ve nefretin ötesindeki alemin adıdır diye. Bu Alemin benim çok, adıdır. evet, alemin adıdır diye. Ve bu zihnime çok böyle acayip işledi. Anlamadım ama ben. Ben daha yeni idrak ediyorum onun ne demek olduğunu. Evet, huzur böyle bir şey. Ve aslında Allah sistem bizim onu algılayabilmemiz, idrak edebilmemiz için tek ve çok basit bir doneyle ortaya çıkıyor. Sadece iç huzur. İç huzur ve yayılan, herkesi kapsayan sevgi. Tabii ki değil mi? Şimdi normalde sen tabii ki rüyaların da var ama dualitede günlük hayatın içerisindeyken bir seçim yapmak durumunda kaldığında şu yoldan mı gideyim bu yoldan mı ya da şunu mu alayım almayayım mı ya da şu yatırımı mı yapayım neyse ne artık. Nasıl karar veriyorsun? Özle bağlantın nasıl? Yani içine bir şey mi doğuyor? Ya da karar verdiğin zaman bunu nasıl garantiliyorsun? Sağlamasını nasıl yapıyorsun? Doğru karar olup Ee, olmadığını. içimden gelen sesle, yani o içimdeki ses çok böyle cılız bir ses yani. O içimden gelen sesle yapıyorum onu. Ve
O beni yönlendiriyor zaten. Eğer bir şey karar verirsem hani tamam bu böyle diyor ve bitiriyor. Öbürküsü baskın geliyor. Ya Hı. onu yapma ne işin var falan filan. İçimdeki sesi öyle konuşuyor. Ama o iç sesim, kalbimin sesi cılız bir şekilde söyleyip bırakıyor. Peki diyelim ki bir karar vereceksin. Komşun bir şey söyledi ya da akraban neyse. Yani ayıp olmasın bilmem ne filan falan diye yaptın. Ama bir engel çıktı. Ama süreç devam ediyor. Bir adım daha attın. Peki öyle yapalım. Bir engel daha çıktı. O zaman ne karar veriyorsun? Yani iki üç engel çıktı. Baktın ki yağ gibi gitmiyor. Gitmiyor yani. Ama öbür tarafta kadına ayıp olacak ya da duruma şey olacak. Herkes senden bir şey bekliyor gibi gözüküyor. Ne yaparsın? Gitmiyorsa teslim olurum. Ve açıklama Bırakırım yani. yaparsın. Kusura bakma, Tabii ki. olmuyor. Evet, evet. Çok E, darıldılar sana. olsun darılsınlar. Bırakırım yani. Böyle Gitmiyorsa laf da bırakırım. söylediler. Biz zamanında sana bunu yapmıştık. Böyle mi yapacaktın? Hiç seni böyle bilmezdik dediler. Onu da yaşadım. Onu da yaşadım. Yaşadığın Geçen yani bak evet. bunlar Her şeyi sen akıştan gel. söylüyorsun bana. Onu da yaşadım. 35 senelik dostluğum bitti. Onu da yaşadım. Ben tamam dedim ama şu anda yine görüşüyoruz. Kin tutmuyorum yani. Sonuçta öyle gerekiyordu o. Evet. Bitirdim ve devam ediyorum. Arıyorum, soruyorum. Zaten ben devam ettikçe o da normal bir şekilde gidiyor. Ama şeyimiz çiziyorum yani. Kendi sınırlarımı çiziyorum. Eskiden kapım açıktı. Herkes lak luk girerdi. Şimdi bir sınırım var. Rabbini koruyorsun yani artık. Evet. 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 Çok güzel. Şimdi sadece programın sonlarına geliyoruz. Burada Gerçekten mi? Ne kadar çabuk geçti. valla bir saati geçtik şu anda. Öyle. Ama çok güzel bir sohbetti. Ama şöyle söyleyeyim, son artık mesela burası sonsuz olasılıklı kuantum potansiyel alanı. Buradan bedene ve sahilenin yaşadığı dünyaya istediğimiz her şeyi akıtabiliyoruz. Var mı? Ne akıtalım? İster misin bir şey? Maddi, materyal. Ya materyal olarak her konuğa bunu sorduğunda ben de söylüyorum, cevabımı da veriyorum. Yani şöyle materyal olarak e, dostlarımı ağırlayacağım. Heh, İçinde yazıyorum. Söyle. evet, dostlarımı ağırlayacağım. Şöyle büyük bir verandasının olduğu, muhabbetlerin edildiği, bizi Hakk'a yaklaştıracak muhabbetlerin olduğu. Lokasyon söyle. Sahibinden koma bakıyorum şu anda. Vallahi lokasyon böyle tam Yalova mı tepede ve gene? denizi. Yalova mı? Evet, evet Yalova'da olsun, tepede böyle. Metrekare? Görsün. Denizi görsün. Kaç Metrekare de geniş metrekare? olsun. Yani Kaç? geniş olsun yani. 250. Yeter mi? Olur, olur. Üç katlı şöyle güzel. 3 kata Odaları da olsun 250 az ki olur. Ee, gelenler 400 gelenler yazıyorum. de Elimi korkak tamam, alıştırmayayım. tamam. 400 Gelenler de metrekare rahat 3 etsin. kat. Veranda dedin. Evet, verandası. Ee, 40 metrekare veranda. Toprakla getirsin. toprakla uyum içinde olalım. Çiçeklerimiz olsun. Bahçe. e, bahçesi olsun. Çünkü her taraf onu hatırlatıyor. Her şey onu gösteriyor. Böceği, çiçeği hepsi olsun. Tamamdır. Önüne bir de araba. Araba olsun tabii ki. Büyük. Canım Evet. benim. Evet. Şimdi bu tabii bir zaman Ee, meselesi. Ama Evet, evrene verdik bunu evet. enerjiyle. Şimdi sahide artık son olarak birazdan dünya zamanını açacağız ve kaldığı yerden devam edecek her şey. Sen oradaki Saide'ye, bedenine ne söylemek istersin? Yolun güzel. Bu yolda devam et. Ve sevginin açamayacağı hiçbir şey yok. Seninle gurur duyuyorum. Evet, çok güzel. Seninle gurur duyuyorum. Çok güzel. Gerçekten de gurur Ve duyulacak. sarılıyorum. Sarılıyorum ona, öpüyorum aşkla, sevgiyle. Sarılıyorum, öpüyorum. Evet, çok teşekkürler Saide. Geldin, konuk oldun. Seni tekrardan bedenine
uğurluyoruz. Ben Ve teşekkür ederim. işte gitti sahide. Hayatın Neşesi, Demir'in Sesi bir uyanış hikayesinde bir programın daha sonuna geldik. Saide Topaç'tı konuğumuz. Onun fark edişiydi. Gerçekten çok güzel bir söyleşi oldu. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Aşkla kalın, sevgiyle kalın. Benimle kalın, Demir'le kalın. Hoşça kalın efendim.